Ya Rabbi, bu fırtınayı dindir, müminleri helak etme. Eğer bir kurban istersen, bu kulun muradı kurban eyle. Yeter ki zafer İslam'ın olsun. O gün Kosova'da sadece iki ordu çarpışmadı. O gün bir cihan imparatorluğunun temelleri, bir padişahın kanıyla sulanan o topraklarda atıldı. 1389 yılı, Balkanların puslu ovalarında uğruna ilk defa bir Osmanlı padişahının şehit düştüğü 1. Kosova Muharebesi başlıyor. ...14. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı akıncılarının Balkan dağlarını aşarak Adriyatik kıyılarına kadar uzanan durdurulamaz yürüyüşü Avrupa'nın kalbinde büyük bir korku yaratmıştı. İlk defa Müslüman bir devlet boğazları geçmiş, Avrupa'nın içlerine doğru emin adımlarla ilerliyordu. Sultan 1. Murad'ın askeri dehasıyla genişleyen Türk hakimiyeti, Balkan prensliklerini hayati bir kararın eşiğine getirdi. Ya boyun eğeceklerdi ya da birleşip savaşacaklardı. İşte bu, varoluşsal tehdit karşısında, Sırp kralı Lazar'ın önderliğinde ve Papa'nın bizzat desteğiyle bir Haçlı ittifakı kuruldu. Bu ittifak, ilk büyük sınavını 3 yıl önce 1386'da Ploşnik'te vermiş ve Osmanlı birliklerine karşı zafer kazanmıştı. Alınan bu ilk galibiyet, Balkan prensliklerine büyük bir özgüven aşıladı. Türklerin yenilmez olmadığını görmüşler ve oradan aldıkları cesaretle Sultan Murad'ın karşısına çıkmaya karar vermişlerdi. Bu büyük motivasyonla Sırplar, Bosnalılar, Arnavutlar ve Avrupa'nın dört bir yanından gelen feodal şövalyeler, Türkleri Balkanlardan tamamen söküp atmak amacıyla Kosova Ovası'na doğru harekete geçti. Bu güç sadece sıradan bir askeri birlik değil, demir zırhlı süvarilerden, ağır mızraklılardan ve Müslümanlara karşı savaşmak için yemin etmiş 30 binden fazla askerden oluşan heterojen bir topluluktu. Farklı dilleri konuşan, farklı kültürlerden gelen bu devasa ittifak, o dönem Balkan Avrupa'sının tüm gücünü yansıtıyordu. Haçlılar zafer sarhoşluğu ve intikam hırsıyla ovaya ilerlerken, karşılarında İslam'ın sancağını Balkanlarda kalıcı kılmaya yemin etmiş, sarsılmaz bir irade vardı. Sultan 1. Murat liderliğindeki Osmanlı ordusu, Kosova Ovası'nda yerini almak üzere yürüyordu. Bu ordu için Kosova, sadece yeni bir toprak kazanma mücadelesi değil, Balkanlardaki Türk varlığını tamamen perçinleyecek bir ölüm kalım meselesiydi. Haçlıların o çok sesli ve dağınık yapısına tezat olarak, Türk saflarında mutlak bir itaat ve askeri disiplin hakimdi. Merkezde, padişahın etrafında etten bir duvar ören sarsılmaz Yeniçeriler. Kanatlarda, atlarıyla fırtına gibi esmeye hazır tımarlı sipahiler. Ve en önde,
düşmanın ilk dalgasını göğüsleyecek olan azaplar ilerliyordu. Tarihi kayıtlara göre yaklaşık 30 bin kişilik bu muazzam güç, Haçlıların zırhlı süvari üstünlüğüne karşı asırlık bozkır taktikleri ve sarsılmaz inancıyla meydandaki yerini alıyordu. Türk askeri, tek bir hükümdarın emrinde, tek bir yürek olarak savaşa hazırdı. Tarihler 1389 yılının sıcak bir yaz gününü gösterdiğinde, Kosova Ovası'nda zaman adeta durmuştu. İki devasa ordu, karşı karşıya gelerek son savaş formasyonlarını almaya başladı. Osmanlı ordusunun merkezinde, savaşın mutlak hakimi Sultan 1. Murat yer alıyordu. Etrafı, sadakatleri sarsılmaz, Yeniçeriler ile doluydu. Bu askerler, padişahı korumaya yemin etmiş, dönemin Avrupa'sının en profesyonel savaşçılarıydı. Çocukluktan itibaren sadece asker olarak yetiştirilmişlerdi ve tek işleri buydu. Ordunun sağ kanadı, sultanın gözü kara ve hırslı oğlu, geleceğin yıldırımı Şehzade Bayezid'e emanetti. Bayezid, Anadolu eyalet askerleriyle birlikte Haçlıların sol kanadını çökertmek için emir bekliyordu. Sol kanatta ise sultanın diğer oğlu Şehzade Yakup Çelebi, Rumeli topraklarından gelen tecrübeli birliklerin başındaydı. En önde ise düşmanın ilk sert hücumunu karşılayacak olan azaplar ve okçular yerlerini almıştı. Ancak bu savaşta ezber bozacak yeni bir güç daha vardı. Osmanlı saflarına yerleştirilen ilkel toplar, savaşın kaderini değiştirmek için namlularını Haçlı hatlarına çevirmişti. Kamera ovayı tarayıp karşı saflara döndüğünde ise Haçlı ittifakının savaş düzeni göze çarpıyordu. Merkezde ittifakın lideri Sırp kralı Lazar duruyordu. Ağır zırhlı elit süvarileriyle Osmanlı merkezini tek bir sert darbede yarmayı hedefliyordu. Tıpkı Osmanlılar gibi Haçlılar da cephe hatlarına yerleştirdikleri ilkel toplarla Türk saflarında gedikler açmayı planlıyordu. Haçlıların sağ kanat yerleşimini Lazar'ın damadı Vuk Branković komuta ederken, sol kanatta ise Bosna kralı Tvrtko'nun gönderdiği tecrübeli general Vlatko Vuković'in birlikleri mevzilenmişti. Her iki tarafta tüm kozlarını oynamış, generaller yerini almıştı. Barut kokusu ve metal parıltısı Kosova Ovası'nı kaplamıştı. Artık söz bitmiş, tarih sahnesi kurulmuştu. Geriye sadece tek bir şey kalmıştı, hücum emri. ...1389 yılının Haziran ayında muharebe, Haçlı saflarındaki Sırp toplarının ateşlenmesiyle başladı. Bu ilkel silahlara karşı Osmanlı ordusu da gecikmeden aynı ateş gücüyle karşılık verdi. Ve ova bir anda topçu düellosuyla sarsıldı. Devasa demir namlulardan çıkan ses gökyüzünü yırtıyor, Kosova'yı adeta yerinden oynatıyordu. Dönemin bu ilkel teknolojisi henüz yüzlerce askeri aynı anda öldürecek güçte olmasa da çıkardığı muazzam gürültü ve yoğun duman
savaş alanındaki yüzlerce atı ürkütmüş, saflarındaki ilk psikolojik şoku yaratmıştı. Topçu ateşlerinin ardından meydandaki ilk stratejik hamle Sultan Murat'tan geldi. Ordunun en ölümcül unsurlarından olan Osmanlı atlı ve piyade okçu birlikleri saflardan öne çıktı. Tecrübeli komutan Evrenos Bey'in talimatıyla stratejik noktalara yerleştirilen bu usta okçulara ileri emri verildi. Dumanların arasından sıyrılan Türk okçuları ölümcül bir düzenle pozisyon aldı. Türk yaylarının muazzam menzil avantajı sayesinde fırlatılan oklar henüz kendi Tatar yaylarının mesafesine bile gelemeyen Haçlı piyadelerini acımasızca avlamaya başladı. Gökyüzünden ölüm yağıyordu. Bu amansız baskı karşısında çaresiz kalan Haçlı ittifakı hem kendi okçularını korumak hem de bu amansız Osmanlı disiplinini kırabilmek için adeta zorunlu bir kararın eşiğine geldi. Daha fazla bekleyemeyen ittifak ordusunun Merkez Süvari Birliği, Türk okçularının üzerine doğru at sürerek intiharvari bir hızla karşılık verdi. Ağır zırhlı süvarilerin atağa kalkmasıyla birlikte, ordunun asıl büyük gövdesini oluşturan 10 binlerce piyade de dalga dalga taarruza geçti. Haçlı ittifakı, merkeziyle sağ ve sol kanatlarıyla topyekün bir savaş için ileriye doğru akıyordu. Tehlikeyi gören Sultan Murat, okçularına güvenli bir şekilde geri çekilme emri verdi. Şimdi sıra çelik ile çeliğin çarpışmasındaydı. İslam ordusu, Haçlıların bu devasa saldırısını göğüslemek için merkez, sağ ve sol kanat olarak tek bir vücut halinde düşmana doğru ilerlemeye başladı. İki devasa güç, Kosova'nın kalbinde çarpışmak üzereydi. İlk dalga Haçlı süvari saldırısı dehşet verici ve çok sert geçti. Osmanlı merkezi, etten bir duvar ören sarsılmaz Yeniçerilerden dolayı kaya gibi sağlam duruyordu. Sağ kanatta Şehzade Bayezid de aynı çelikten iradeyi ve özveriyi göstermiş. Üzerine gelen Haçlı saldırısını tam vaktinde durdurmayı başarmıştı. Fakat sol kanattaki Şehzade Yakup Çelebi için işler hiç de iyi gitmiyordu. Zırhlı Haçlı şövalyelerinin amansız baskısı altında Yakup Çelebi'nin ordusu dağılmaya ve geriye doğru çekilmeye başladı.
Bu kırılmadan faydalanan Haçlı süvarileri kaçan Türk askerlerini kovalamaya başlarken, büyük bir kısmı da baskıyı had safhaya çıkarmak amacıyla rotasını doğrudan Osmanlı merkezine, yani Sultan Murad'ın üzerine çevirdi. Durum, Osmanlı için kritik bir eşiğe gelmiş, tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Sol kanat tamamen gerilemiş ve merkezdeki yük iyice artmıştı. Meydanda başarılı duran tek güç, bu savaştan sonra Yıldırım lakabını alacak olan geleceğin sultanı Şehzade Bayezid'den başkası değildi. Ancak tam o anda Kosova'nın ve belki de cihan tarihinin gidişatını tamamen değiştirecek o efsanevi olay yaşandı. Bir rivayete göre Sultan Murad'ın kesin bir emriyle, diğer bir güçlü rivayete göre ise Şehzade Bayezid'in savaş alanını okuyan o dahi inisiyatifiyle askeri ezberleri bozan bir çark hareketi başladı. Osmanlı sağ kanadı karşısındaki düşmana galebe çalmaya ve onları sert bir şekilde geriye itmeye başlamıştı. Karşısını tamamen temizleyen Şehzade Bayezid, tam bu kırılma anında sağ cenahın komutasını o tecrübeli Kurt komutana Evrenos Bey'e bıraktı. Ardından emrindeki gözü kara süvarileriyle birlikte fırtına gibi harekete geçerek zafer sarhoşluğuyla Osmanlı merkezine yüklenen Haçlı ordusunun merkez ve sol kanadının arkasına doğru bir anda çark etti. Şehzade Bayezid'in gerçekleştirdiği bu ani çark hareketi ve ardından gelen şiddetli taarruz, Haçlı İttifakı'nın bütün savaş formasyonunu ve taktik planlarını darmadağın etti. Az önce ezilmekte olan Osmanlı sol kanat neferleri, Şehzade Bayezid'in bir yıldırım hızıyla önlerindeki düşmana arkadan çarptığını görünce kırılmış olan cesaretlerini yeniden topladılar. Topyekün karşı hücuma kalkan Türk askerleri, neye uğradığını şaşırıp iki ateş arasında kalan ve panikle sarsılan küffar ordusunu acımasızca ezmeye başladı. Bu muazzam taktiksel zaferi savaş meydanına hakim bir tepeden gururla seyreden Murad-ı Hüdavendigar, oğlunun bu dehası karşısında duygulanmış ve yanındaki paşalarına dönerek tarihe geçecek o sözleri fısıldamıştı. Bu çocuğa Yıldırım lakabını boş yere takmamışlar. Yıldırım Bayezid'in savaşın kaderini değiştiren bu amansız hücumu adeta ölü bir orduyu canlandırmıştı. Düşman hatlarının iyice çözülüp dağılmasıyla birlikte Sultan Murad'ın bizzat yönettiği Osmanlı merkez ordusu da nihai taarruz için amansız bir yürüyüşe geçti. Bu büyük bozgun ve ricat dalgası üzerine İttifak ordusunun sol kanadında dövüşen tecrübeli Bosnalı askerler de artık savaşın kaybedildiğini anlayarak meydandan çekilmeye başladılar. Şimdi çember daralmıştı. Bayezid'in süvarileri meydanın ortasında yapayalnız kalan Sırp kralı Lazar'ın elit süvari ordusunu amansız bir kıskacı aldı. Vaziyetin tam bir felaket ve bozgun olduğunu anlayan İttifak kuvvetlerinin diğer feodal askerleri, Lazar'ın yardımına koşmak yerine canlarını kurtarmak için meydanı tamamen terk ettiler. Osmanlı merkezindeki
o daracık çemberde kıskaca alınan Sırp askerleri, Yeniçeriler ve sipahiler tarafından tamamen imha edildi. Kosova Meydan Muharebesi tam 8 saat boyunca amansız bir nefes kesintisiyle sürmüş, her karış toprağı kanla sulayan çok çetin bir mücadeleye sahne olmuştu. Ancak güneş batarken Kosova Ovası'nda yükselen tek bir gerçek vardı. Savaşın neticesi kesin ve mutlak bir Osmanlı zaferiydi. Savaşın o gürültülü kıyameti yerini derin ve hüzünlü bir sessizliğe bırakmıştı. Güneş batarken Kosova Ovası artık zafer çığlıklarıyla değil, yaralıların iniltileriyle yankılanıyordu. Sultan Murad-ı Hüdavendigar, bir yandan kazanılan mutlak zaferin gururunu taşırken, diğer yandan meydanda cansız yatan evlatlarına, yitirdiği askerlerine bakıyordu. Yüreği burkularak yaralıların arasında geziyor, onlara bizzat yardım ediyor, elleriyle su veriyordu. Cihan hükümdarı, muzaffer bir komutan olmanın ötesinde, askerlerine bir baba şefkatiyle dokunuyordu. Tam o sırada kan gölüne dönmüş meydanın ortasından bir feryat yükseldi. Yaralıların arasından sıyrılıp padişahın huzuruna çıkmak isteyen bir Sırp askeri vardı. Bu kişi Miloš Obilić adında bir Sırp soylusuydu. Muhafızların amansız bakışları altında Müslüman olmak istediğini ve bu büyük zaferden ötürü sultanı bizzat tebrik etmek için can attığını haykırıyordu. Her zaman merhametiyle bilinen Murad-ı Hüdavendigar, İslam'ın bağışlayıcı sancağı altında askerlerine işaret ederek bu adamın yanına gelmesine müsaade etti. Sultan Murad, insani duygularla ve şefkat dolu gözlerle Miloş'a doğru bakarken bir anda zaman durdu. Miloš, saniyeler içinde haince ve ani bir hareketle kıyafetinin altına gizlediği zehirli hançeri çıkardı ve tüm gücüyle Murat Han'ın göğsüne sapladı. Bu kalleş hamleyi gören sultanın gözü, kara hassa askerleri, öfkeden çılgına dönerek Miloš Obilić'i saniyeler içinde oracıkta parçalara ayırdılar. Ancak Cihan Sultanı kanlar içinde yere yığılmıştı. Zamanla yarış başlıyordu. Hemen hünkârın yaralandığı o kutsal toprağa aceleyle bir otağı kuruldu. Sultan Murad-ı Hüdavendigar, o karanlık çadırın içinde son nefeslerini verirken, başucunda gözyaşı döken yiğit oğlu Yıldırım Bayezid'e baktı. Zaman, ağlayacak zaman değildir oğul. Ben ömrümce Allah'tan şehitlik istemiştim. Yüce Yaradan, bu günahkar kulunun duasını kabul buyurdu. Artık benim yerim senindir. Emanetim olan Müslümanları sakın ola perişan etme. Onlara her daim adaletini ve cömertliğini göster. Unutma ki padişahlığın yegane sermayesi adalettir. Saltanat bir rahatlık yeri değildir. Dünyada arkandan güzel bir nam bırakmaya gayret et. Yaptıkların şanına ve ecdadına layık olsun. Zorlukla nefes alan Büyük Hakan, gözlerindeki son ışıkla çadırın içindeki paşalarına, komutanlarına ve gözü yaşlı askerlerine döndü. Osmanlı tarihinin seyrini çizecek, gelecek bütün devlet adamlarının kulaklarına birer küpe gibi küpelenecek. O asırlar boyu unutulmayacak epik vasiyetini fısıldadı. Attan inmeye süs. Bu sarsıcı sözlerin ardından Osmanlı Devleti'nin 3. padişahı Murad-ı Hüdavendigar, ömrünü adadığı o harp meydanlarından birinde arzuladığı şehadet şerbetini içerek gözlerini ebediyete yumdu. Tarih, 1389 yılının
O sıcak yaz gününde bir imparatorluğun temellerinin bir padişahın kanıyla nasıl sulandığına şahit olmuştu. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.